Tabii burada çok huzurlu, güzel bir yükseköğretim üniversite yaşamınız olmasını hepimiz arzu ediyoruz. Onun için nasıl başlarsanız öyle de gider. Her şey yolunda mı? Mutlu musunuz burada olmaktan? Tamam, çok güzel. Şimdi bizim çok özgün, önümüzdeki hafta da ben yine bir derse gireceğim. Geçen hafta aslında girecektim ama Baki hocamız benim başka bir toplantı nedeniyle katılamadım. Önümüzdeki hafta da yine başka bir grupla burada olacağım. Orada üniversitemizin eğitim öğretim modeli nedir daha ayrıntılı anlatacağım. Yani üniversitemizin kendine özgü, Türkiye'de de ilk diyebileceği birçok yeni yaklaşım var arkadaşlar. Şimdi bu konuya girmeyeceğim ama bu yaklaşım içerisinde en önemli gördüğümüz ve Türkiye için de hatta birçok yükseköğretim kurumu için dünyada da şu anda çok konuşulan bir konu. Yetkinlikler konuşuluyor, Milli Eğitim Bakanlığı konuşuyor, yükseköğretim kurumları konuşuyor, YÖK konuşuyor. Yani herkes şu anda yetkinliklerin önemi üzerinde bir şeyler yapılmasını bekliyor. Bizim de üniversitede çok özgün ve diğer üniversitelere de örnek olacak bir programımız var, yetkinlik programı. Bu programla ilgili hiç bilgi sahibi oldunuz mu? Yani bir şeyler okudunuz mu bu üniversiteye gelirken veya işte geçtiğimiz günlerde oryantasyon programları oldu. Bir bilgi sahibi oldunuz mu bu konuyla ilgili? Yani nedir bu program? Niye önemli? Niye değerli? Şimdi Oğuzhan hocamız da ifade etti. Yetkinlik geliştirme programı diye bir programımız var. Ve bu program ilk yarı yıldan itibaren, şu anda ilk yarı yıldasınız, başlayan ve eğitiminiz süresince devam edecek bir program. En sonunda da yine bir kredilik, mezun olmadan önce yine bir sizi kariyere hazırlayacak olan benzer şekilde bir saatlik bir programımız olacak ama bu iki ders arasında, giriş ve çıkış dersler arasında birçok ders alacaksınız belirlenmiş olan ki Baki hocamız geçen hafta onlara değindi. Eğer videosunu izlerseniz orada göreceksiniz. Şimdi yetkinlik nedir öncelikle? Onu tanımlayalım. Yetkinlik nedir? Pardon, şeyi de söyleyeyim. Şimdi ikiye böldüm sunumumu. Biraz önce ifade ettim. Bu hafta yani yetkinlik nedir? Neden önemlidir? Şu anda 21. yüzyılda işte 4. sanayi devrimi, biraz sonra sizlere bazı bilgiler aktaracağım bu konuda. Hızla değişen dünya, toplum ve iş dünyası ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlikler de çok gelişiyor. Hani bilgi gelişiyor, beceriler gelişiyor ama yetkinlikler de çok daha hızlı gelişmesi bekleniyor. Bu yönde beklentiler var. Şimdi ilk, yani bu hafta, bu bir saat içerisinde sizlere yetkinlikler niye önemli? Bunu aktarmaya çalışacağım. Bazı yerlerde yetkinlikler yerine yetenekler de kullanılıyor. Becerilerle karıştırılabiliyor. Becerilerden farklı bir tarafı var çünkü yetkinliklerin. Nedir? Neden önemlidir? Bunları sizlere aktaracağım. Önümüzdeki hafta ise Baki hocamızın bırakmış olduğu yerden üniversitemizde buna yönelik nasıl bir program uygulanıyor? Yani sizin burada bulunduğunuz süre içerisinde bu yetkinlikleri kazanmaya yönelik nasıl bir yaklaşımımız var, nasıl bir yöntemimiz var? Size bunu aktaracağım. Hepinizin tabii ki şu ana kadar gelmiş olan süreç içerisinde yetkinlikleriniz var. Bunların analizinin yapılması da aslında bu dönemde gerçekleşecek. Fakat bu dönem için ara verdik. Bir de bunların test edilmesi. Yani sizin var olan yetkinliklerinizin girişte ne ölçüde olduğunuzu, kuvvetli olduğunuz alanları, yetkinlik alanlarını, üniversitemizin belirlemiş olduğu yetkinlikler, 14 tane yetkinlik olarak ifade ettiği olsam, ne düzeyde olduğunuzu belirlenmesi ve bunların geliştirilmesine yönelik bir program. Şimdi yetkinlik nedir? Yetkinlik, önce yeterlilikler, bazen yeterlilikle de karıştırılıyor yetkinlik. Yani yeterlilik aslında çok kısa olarak yani sizlere aktarabileceğim aldığınız diploma. Fakat bunun evrensel bir tanımı var. Türkiye içerisinde de son zamanlarda benim de dahil olduğum bir çalışma içerisinde Türkiye Yükseköğretim ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi diye bir çerçeve çıkartıldı, ortaya çıkartıldı. Bu Avrupa ile, dünya ile eğitim konusunda entegre olabilmek açısından önemli bir çalışmaydı. Daha yeni anlaşılıyor. Orada tanımları var. Yeterlilik,
Yani bir otorite tarafından, diyelim ki üniversite ortamındayız. Bu üniversite olmayabilir, bir okul olabilir, bir sertifika veren bir kurum olabilir. Belirli ölçütlere göre tanımlanmış, tasarlanmış bir programda başarıyla bu program için tanımlanmış gereklilikleri tamamladığınızda aldığınız sertifika. Yani burada şimdi geldiniz, bir tanımlanmış bir program içerisinde eğitim alıyorsunuz. Dolayısıyla bunu başarıyla tamamladığınızda alacağınız diploma bir yeterlilik oluyor. Evrensel tanım yeterliliğin bu. Yeterlilik, bilgi, beceri ve yetkinliklerden oluşuyor. Genel sınıflandırma açısından baktığımızda bilgi, beceri ve yetkinliklerden oluşuyor. Yani bilgi, işte alacağınız mesleki bilgiler. Bunun dışında burada bunlar şey olabilir, kuramsal ve olgusal bilgiler olabilir. Bunlar daha çok sizin derslerinizde, mesleki alanda, uzmanlığınız alanında alacağınız bilgileri içeriyor. Beceriler ise almış olduğunuz bilgilerin bir şekilde uygulamaya aktarılmasını içeren kabiliyetler diyebiliriz. Fakat şöyle düşünün, bakın bir konuda bilginiz olabilir, becerileriniz de olabilir. Ama bunu bir ürüne, bir sonuca, bir projeye dönüştürebilmeniz için başka kabiliyetlere ihtiyacınız var. Bu kabiliyetlere biz yetkinlik diyoruz. Mesela çok başarılısınız. Gerçekten bilim alanında, mesleki alanda çok bilginiz var. Becerileriniz de var. Ama diyelim ki iletişim, bizim belirlemiş olduğumuz yetkinliklerden bir tanesi. Liderlik, diğer bir tanesi. Takım içerisinde çalışabilme, küresel bakış açısı geliştirme, yabancı dilde iletişim gibi yetkinlik olarak tanımladığımız bu yetkinliklere sahip değilse bunu sonuca taşımanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla biraz sonra örneklerini de vereceğim. Artık toplum, iş dünyası bu kısmı çok önemsiyor. Çünkü geçmişte bilgi çok önemliydi, ulaşılması zor bir konuydu. Ben gençliğimi hatırlıyorum. İnternet yok üniversite okurken. İletişim araçları çok zayıf. Dolayısıyla bazı kitaplara ulaşabilmek ancak büyük kütüphanelere giderek mümkündü. Dergileri görebilmek. Hatta yurt dışında temin ederdi. Yani inanılmaz bir sıkıntıydı bilgiye ulaşmak. Ama artık günümüzde her türlü bilgiye çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bilgi artık, tabii ki bilgi üretmek çok önemli ama bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Dolayısıyla yani geçmişe oranla şu anda günümüzde bilgiyi kullanabilme, becerilerinizle birlikte bütünleştirerek kullanabilme çok değer kazanmış durumda. Toplum ihtiyaçları da bu hızla dönüşüm sürecinde bunlara ihtiyaç duyuyor. Biraz sonra örneklerini de göstereceğim. İşverenler için de aynı şekilde. Fakat oraya gelmeden önce şimdi dünyada ülkelerin 4. sanayi devrimine geçiş, pardon, çok özür dilerim. Şimdi çok kısa değinmek istiyorum çünkü yani geçmişten günümüze ne değişti? Bunu burada yetkinlikler bazında, yetkinliklerle ilişkilendirerek anlatacağım. Şimdi geçmişte biliyorsunuz 1700 yani Rönesans dönemi öncesinde üretim tamamen kas gücüne dayalıydı. Yani zanaat vardı, zanaatkarlar vardı, üretim yapıyorlardı ve kas gücüyle üretim yapılıyor. Fakat Rönesans sonrası aydınlanma döneminde 1700-1800'lerden sonra özellikle suyun ve buharın gücünün bulunması tamamen teknolojiyi farklı bir yöne çevirdi ve kitlesel ulaşım, üretim sistemleri ortaya çıkmaya başladı. Buna biz birinci sanayi devrimi diyoruz veya sanayi devrimi sürecinde birinci aşama olarak ifade ediyoruz. Yani 1900'lere kadar, 1900'lerin ortalarına kadar bakarsanız tarihte işte buharlı lokomotifler, buharlı işletilen ekipmanlar gelişmeleri de belirledi. İkinci aşamada 1870'lerden sonra özellikle elektriğin bulunması müthiş bir dönüşüm yarattı dünyada, teknolojide, gelişmelerde. Ve bunun da en büyük etkisi eskiden daha öncesinde demir kullanılıyordu ama çeliğin işlenilebilmiş olması. Çelik her şeye hakim oldu. Dikkat ederseniz Türkiye'de Cumhuriyet sonrası kuruluşlarına, Cumhuriyet sonrasında kurulan en büyük işletmeleri çok yoğun iş
ağırlıklı, insan ağırlıklı, iş gücü ağırlıklı teknolojiler. Demir çelik fabrikaları, Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Paris Demir Çelik Fabrikası, İskenderun Demir Çelik Fabrikası. Dolayısıyla dünyada da böyleydi. Yani insanlar iş yoğun, emek yoğun bu süreçlerde çalışıyorlardı ve gittikleri işte de hayatlarının sonuna kadar çalışıyorlardı. Ama günümüzde şimdi verilere bakıyoruz. Yani bir insan hayatında bir kişi 6 kere iş değiştiriyor. Dolayısıyla çok hızlı bir gelişme var. Bazı meslekler biraz sonra sizlere aktaracağım. Hızla kayboluyor. Bazı mesleklerde yeni uç vermeye başlıyor. Dolayısıyla bu değişim arkadaşlar, bu dönüşüm bundan sonra daha da hızlı olacak. Yani dolayısıyla sizin buradaki döneminiz ve bundan sonra çalışma hayatınızda, iş hayatınızda bu dönüşümü, değişimi yönetebilecek kabiliyetlere sahip olmanız çok önemli. Sonra üçüncü aşamaya geliyoruz. 1930'lar bilgisayarların ve bilişim sistemlerinin ortaya çıkmasıyla tamamen bilgisayar, yani eskiden büyük hantal makinelerin daha akıllı diyelim, bilgisayar otomasyonu bilişim sistemleriyle birlikte üçüncü aşamaya da gelinmiş oldu. Şimdi artık günümüzde neyi konuşuyoruz? Dijital devrim, dönüşüm. Yani her şeye nereye bakarsanız bakın artık otomasyon, dijitalleşme. İşte telefonlardan tutun, internet, büyük veri ağları, robotikler, robotlar, yapay zeka gibi alanlarda her şey bir otomasyon içerisinde dönüşüyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir dönüşüm doğrultusunda ihtiyaçlar da değişiyor. Yani gençlerden, eğitimcilerden beklenenler de değişiyor. Dolayısıyla bazı videolar da paylaşacağım sizlerle. Artık sadece bilgi ve beceriye sahip olmak yeterli değil. Farklı kabiliyetlere, yetkinlik dediğimiz kabiliyetlere sahip olmanız son derece önemli. İşte üniversitemizde de bu anlamda, evet biz bir üniversiteyiz, meslek eğitim veriyoruz, ihtiyaçlar doğrultusunda. Ama artık gençlerimize karşı farklı bir sorumluluğumuz olduğunu da farkındayız. Onun için böyle bir program geliştirdik. Ve bu program Türkiye'de tabii ki bütün üniversitelerin konuştuğu bir konu. Ama ilk defa sistemli bir şekilde ele alınmış ve şu anda sizlerle beraber uygulama aşamasına geçilmiştir. Şimdi 4. sanayi devrimi dedik. 4. sanayi devrimi Endüstri 4.0 olarak daha çok adlandırılıyor ülkede. İlk Almanya'da dile getirildiği için. Ülkeler de bu konularda kendi konumlarını gözden geçiriyorlar. Ve değişik çerçeve programlarıyla bu değişim sürecini her boyutuyla ama teknolojide, eğitimde ve diğer alanlarda bu dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirecek, yönetebilecek mekanizmalar oluşturuyorlar. Mesela Almanya tabii şu anda bu konuda ilk olduğu için birçok yerde Endüstri 4.0 olarak geçiyor ama İngiltere'de mesela bu konuda Keşfet UK diye bir programı var. Tamamen sanayi devrimini iyi yönetebilmek, bu geçişi iyi sağlayabilmek açısından. ABD'de yine ileri üretim programı, Çin'de Çin malı 2025, Japonya'da toplum 5.0 dedikleri bir çerçeve program var. Türkiye'de de kısmen bütün hatlarıyla ele alınmamış olsa da Vizyon 2023 diye TÜBİTAK'ın özellikle desteklediği Sanayi Bakanlığı'nın içinde olduğu bir program dahilinde çalışmalar yürütülüyor. Şimdi bakın bazı örnekler vereyim size. Yani 4. sanayi devrimi dönüşümü sürecinde ortaya çıkan riskler ve ne tür değişiklikler olacak? Bazı aldığım notlardan buraya birkaç örnek koydum. Şimdi bir kere bilgisayarın yapabileceği işler kesinlikle ortadan kalkıyor. Tamamen onun için zaten riskleri, bakın yeni sanayi devriminde en fazla etkilenecek iş alanları yüksek ve düşük riskli meslekler arasında bilgisayarlaşma olasılığına bağlı olarak ayrım yapılabilmektedir. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bir örnek verilmiş. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mesleklerin %47'sinin kaybolacağı söyleniyor, yok olacağı söyleniyor. Ciddi bir oran. Ciddi bir oran. Mesela Fransa'da 2011 bu da çarpıcı bir meslek. Şimdi tabii bazı şeyler, riskler var, kaybolacak. Bazı meslek alanları yapılan işler kaybolacak ama yeni teknolojilerin getirdiği fırsatlar da var.
günümüzde. Mesela Fransa'da internet ortaya çıktığında 500 bin işin, yani internetten önce 500 bin işin ortadan kalkmasına neden oldu. İnternetin gelişi. Fakat buna karşılık internetin gelişi yeni fırsatları yaratarak 1 milyon 200 bin yeni iş yaratmış. Ve 700 bin iş eklenmiş yapılan işler arasına. Başka bir ifadeyle her ortadan kalkan iş karşılığında 2.4 yeni iş yaratılmış. Dolayısıyla bir yerden bundan korkmamak lazım. Bir yerden yeni alanlar geliyor. Eskiler, bazı meslekler ortadan kalkıyor, iş alanları ortadan kalkıyor ama yeni teknolojilerin, yeni bu dönüşümün getirmiş olduğu fırsatlar da var. İşte akıllı ülkeler bunu yönetmeye çalışıyorlar. Üçüncü şöyle de yeni nesil, bakın ekonomideki iş ve dünyasındaki büyük verinin bir tane daha örnek var. Büyüyen rolü istatistikçiler ve veri analistlerine duyulan ihtiyacı önemli ölçüde artırmakta olup sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki 10 yılda 250 bin veri bilgisi açığı olacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla her şey çünkü veri bilimine artık doğru evriliyor. Yeni nesil teknolojiler bazı ülkelerde ekonomiyi, toplumu ve yaşam kalitesini yükseltirken gelişmekte olan ülkeler için ciddi riskler de taşıyor. Dönüşüme uyum sağlayamayan ülkelerin hızla oyun dışında kalma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla akıllı ülkeler bunu yönetebilen ülkeler oluyor. Bu fırsatları değerlendiriyor. Dördüncü sanayi devrimiyle her alanda büyük bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu dönüşümü yönetmek için sadece ulusal ve uluslararası işbirliklerine değil, yeni eğitim modellerine, bizim de yapmaya çalıştığımız gibi yeni eğitim modellerine, gençlerimize ve çalışanlara yeni beceriler, yetkinlikler kazandıracak yeni programlara, yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Şimdi burada göremiyorsunuz, onu farkındayım, biraz önce test ettik. Gelecek için uç veren teknolojileri, anahtar teknolojileri, kilit teknolojileri bir sınıflandırmasını burada görüyorsunuz. Burada 4 ana grupta toplanmış bir dijital alanda uç verecek olan mesela bulut bilişim sistemleri, foton ve ışık teknolojileri, robotlar, grid sistemler, kuantum sistemleri. Bakın şu yıldızlı gözükenler de bunlar yıkıcı teknolojiler olarak adlandırılıyor. Yani geldiğinde var olanı tamamen ortadan kaldı. Mesela neymiş? Blockchain, şu anda işte konuşuluyor günlerde. Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri analitiği gibi adamlar, şu yıldızlı alanlar yıkıcı teknolojiler olarak ifade ediyor. Bunlara karşı gerçekten çok büyük önlemlerin olması gerekiyor. Karşı değil, yani bunları yönetebilmek açısından. Biyoteknolojilerde de keza aynı şekilde var. Ve enerji ve çevre kısmında da yine çok gelişen, güç veren, yeni güç veren ama büyük dönüşümlere neden olacak teknolojiler ortaya çıkmaktadır. Burada göremiyorsunuz, bu sunum size verilecek internetten hem video olarak konuşmam orada yayınlanacak. Belki hocamızın de geçen hafta yayınlandı herhalde. Dolayısıyla oradan daha net görebileceksiniz bunları. Şimdi peki bu değişimle beraber başından beri ifade ettiğim yeni yetkinlikler, yani 4. sanayi devrimine adapte olabilecek insan gücünü oluşturmak için hangi yetkinlikler önem kazanmaktadır? Bakın burada da buraya kabiliyetler dediğimiz şey aslında yetkinlikler, temel beceriler, o da yetkinlikler.